Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz hırka yapılışını paylaşacağım. Çocuk hırkası yapıyoruz beraber ama aynı hırkayı nasıl yetişkinler için yapabiliriz? Video içerisinde ayrıntılı bir şekilde bahsediyorum. Başlangıç esnasında atlamadan izlerseniz yetişkin bir kişiye de uyarlama yapabilirsiniz kolaylıkla. Çok kolay bir hırka. Tığ işi başlıyoruz. Tığ örgüsü yapıyoruz. Koldan lastik kısmından başlangıç yapıyoruz ve iki parça örüyoruz sadece. İki parçayı ördükten sonra ortadan birleştirme yapıyoruz ve hırka şeklimiz oluşmuş oluyor. Normalde düz de yapabilirsiniz ama yaka kısmı rahatsız etmesin istediğim için küçük bir kesintimiz var. Bunu da sadece 3 sırada yapıyoruz. Dediğim gibi video içerisinde ayrıntılı bir şekilde bahsediyorum. İpimden de başlangıçta bahsediyorum. 6-7 yaş için uygun bir hırka yapıyoruz. Oğlumun üzerinde duruşunu da videonun başlangıcında sizlerle paylaşıyorum. Ama daha ayrıntılı incelemek isterseniz Instagram adresimde de paylaşıyorum aynı şekilde. Şimdi burada benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız ipimin yapısı gereği kalın bir iplik olduğu için 9 adet kullandım. 9 adet ip yeterli olacak. Farklı bir ip tercih ederseniz yumak sayınızda, ip sayınızda da farklılık gösterecektir. 6 milim tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Ben bu noktada sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. Uzunluğunu ölçtüğümde 50 santim uzunluğunda, genişliği ise 47 santim genişliğinde, kol uzunluğu şöyle ölçebildiğim kadarıyla 42 santim uzunluğunda parçamızı, hırkamızı tamamlamış olduk. Kalın bir ip olduğu için mont olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem sıcak tutacaktır hem de duruşu da mont havasında. Önüne fermuarlama yapılırsa mont görüntüsünü elde edebilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Belki ilerleyen zamanlarda fermuar dikimi de yapabilirim. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Yapılışına geçmeden önce kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için Mollen Yarn Klot ipini tercih ettim. Yeni ürettikleri bir ip. Ben severek kullandım. 2 renk kombin yaptım. İncelemek isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Siz de kendinize uygun istediğiniz renk ile hırkanızı kolaylıkla yapabilirsiniz. 9 adet kullandım. %100 polyester, 100 gram, 100 metre uzunluğunda bir ip. 6 milim şiş numarası ve 6 milim tığ numarası için uygundur diye belirtilmiş. 6 numara tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi modelimize öncelikle koldan lastik kısmından bir başlangıç yapacağız. Devamında kolu oluşturacağız ve gövde kısmına geçiş yaparak devam edeceğiz. Bunu nasıl yapıyorum? İpimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Devam ettim. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektikten sonra üzerine bir tane daha zincir çektim ve 5. zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Ve yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Devam ediyorum. Son boşluğum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi burada tam net göremiyor olabilirsiniz. Elimden geldiğince sözlü bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bir sıra boyunca bu şekilde devam ettikten sonra örgümün diğer tarafına dönüyorum. Şimdi bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Yandaki boşluğun arka dalına geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğun arka dalına geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve sondaki zincirimin içerisinden de bir tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Ve sıra sonunda saydığımda zincir dahil 6 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir çekiyorum. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğun arka dalından tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Bir tane sık iğne ve sıra sonuna kadar
Her boşluğun arka dalına bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sondaki son boşluğa geldiğimizde zincir içerisinde bir tane sık iğne yapıyorum. Burada sayarak ilerleyin. Sayabildiğiniz kadar her sırada 6 tane sık iğneye ulaşmış olmanız gerekiyor. Bir tane zincir çektim. Bakın dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğun arka dalından tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne, yandaki boşluğun arka dalına geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Burada tığ işi lastik yapıyoruz. Hep bu şekilde devam edelim. İstediğiniz kol genişliğine ulaşana kadar. Şimdi burada ben çocuk hırkası yaptığım için 2, 4, 5 çocuk hırkası yaptığım için oğlumun koluna göre bir ayarlama yapacağım. Eğer ölçüm yapabiliyorsanız koluna göre ölçüm yaparak başlangıç yapabilirsiniz. Ama aynı şekilde kendimiz için ya da başkası için de, yani yetişkin birisi için örmek istiyorsanız yine onun koluna göre ya da kıyafetine göre deneme yaparak bir başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde istediğimiz genişliğe ulaşana kadar devam edelim. Şimdi burada 17 sıra boyunca gittim. 17 sıra benim oğlumun kol bileğine göre ideal genişlikte oldu. Şu şekilde katlayıp ölçümünü yaptım. Burada hemen sizlerle santim ölçümü de paylaşmak istiyorum. 17 sıra bende 19 santim genişliğinde, uzunluğunda olmuş oldu. Şimdi bu noktadan sonra kola doğru devam ediyoruz üzerine. 1 2 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. İlk boşluktan tığımı geçiriyorum. Ve bir tane ikili trabzanımı yaptım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane ikili trabzan yaparak zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Hiç zincir çekmeden tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakın burada bir tane sık iğnemin olduğu sırayı atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. Ve yine 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım içerisine. Hiç zincir çekmeden tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir sıra olan sık iğnemi atlıyorum. Bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Şöyle boşluktan çektim. 1 2 ve 3 tane ikili trabzanımı yaptım içerisine. Hiç zincir çekmeden tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzanımı 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa geldim. Bakın arada hiç zincir çekmiyorum. Ve buradaki boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir boşluğumu atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan ve bir tane boşluğum var ve sondaki boşluktan tığımı geçiriyorum şöyle. Bunun içerisine 1 2 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle bir düzeltme yapmak istiyorum. Bakın sanki arttırma yapmışız gibi üste doğru genişlemeye başladı. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Şöyle parmağımla kontrol ediyorum. Bakın ilk boşluktan tığımı geçirdim ve buradaki boşluğa 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden hemen şöyle tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir sonraki boşluğa geldim. 1 2
3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonundaki son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra burada direkt bir üst noktaya dönüş yapmıyoruz. Çünkü bu şekilde dönüş yaptığımızda bakın sondaki 3 tane trabzanımızda eksiltme yapmış oluyoruz. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Burada zincir çekerek başlangıç yaptığım noktanın tepesinden tığımı geçirip bir tane tek trabzan yaparak boşluk oluşturuyor ve sıramı tamamlıyorum. Daha sonrasında örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2 zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Burada zincir ayarı 2 ya da 3 yapabilirsiniz. Tamamıyla elinize göre değişiklik gösterebilir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. Bakın ilk boşluktan ve bir tane ikili trabzan. Aynı boşluğun içerisine döndüm. Bir tane daha ikili trabzan yaparak zincirle beraber 3 tane ikili trabzana ulaşmış oldum. Hiç zincir çekmeden yandaki boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan ve her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldiğimde son boşluğumdan tığımı geçiriyorum ve 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bu şekilde 3. sıramızı tamamlamış olduk. 4. sıram için örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2, burada boşluk oluşturacağım. O yüzden 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakıyorum dibinde boşluk yok. İlk boşluğumuzdan tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde boşluğumuzu oluşturduk ve ilk boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Sıra sonuna kadar her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Baktığımızda bu sıranın sonunda 3 tane ikili trabzan var. Boşluğumuz yok. Buradaki boşluğuma 3 tane trabzan yaptıktan sonra sıra sonundaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıp bitiriyorum. Daha sonra 2 zincir çekerek başlangıç yapıp dibindeki boşluğa yine 3 tane trabzan yaparak başlıyoruz. Modelimiz hep bu şekilde devam ediyor. İstediğiniz kol uzunluğuna ulaşana kadar. Şimdi burada kol için yeterli uzunluğa ulaştıktan sonra artık gövdeye geçişimizi yapacağız. Ben burada fikir olması açısından sizlere santim ölçüsü olarak söylemek istiyorum. 39 santim kadar örme işlemi yaptım. Genişliği ise 30 santim genişliğinde çalışmış olduk. Şimdi burada istediğiniz uzunluğa ulaştıktan sonra gövde için zincir çekme işlemi yapıyoruz. Burada yeni çekmiş olduğumuz zinciri mutlaka deneme yapın. Yani burası kol şu şekilde. Ben şu an oğluma yaptığım için şu şekilde katlayıp üzerinde bir deneme yaptım. Yeterli kolunun uzunluğuna ulaştıktan sonra gövdesi için burada zincir çekerken gövdesini tutarak bir sayı belirledim. O yüzden benim için 24 tane zincir yeterli oluyor. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4. Toplamda 24 tane zincir çektim. 24 tane zinciri çektikten sonra zincirimin arka tarafını dönüyorum ve 24. zinciri parmağımla tuttum. Üzerine 1, 2 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 24. zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı zincir içerisine döndüm. 2 tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi tığımızı ipimi bir kez aldım. Burada 1, 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirden şöyle 3. zincirden tığımı geçirdim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. 1, 2 zincir atlıyorum. 3. zincirin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi sondaki zincirime de 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum.
Ve şöyle düzeltip bakıyoruz. Kaç kez modelimizi yapmış olduk? 2, 4, 6, 8, 9 kez modelimizi yapmış olduk. Devamında hemen bakın buradaki boşluğuma geçiş yapıyorum. Ve 3 tane trabzanımı yapıyorum. Her boşluğa 3 tane trabzan yaparak devam edelim. Şimdi son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada önemli bir noktamız var. O yüzden dikkatlice ilerleyelim. Şimdi hiç ipimi kesmeden ilmeğimi burada bırakıyorum. Bakın sıra sonundayım. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. Normalde ne yapıyordum? Buradaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıp dönüş yapıyordum. Ama diğer tarafta 24 tane zincir ilave ettiğimiz için burada da benim dümdüz bir şekilde devam edebilmem için ne yapmam gerekiyor? Hemen elime başka bir ipimi alıyorum. Bir tane zincir çektim ve buradaki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Bakın ilmeğim hala burada çünkü zincirin üzerine devam edeceğiz. Bir tane zincir çektim. Diğer tarafta 24 tane zincir çektiğim için burada da 24 tane zincir çekiyorum. 24 tane zincirimi çektikten sonra bir tane zincir fazladan çekiyorum ki sökülme yapmasın diye. Toplam 25 tane zincir çekmiş oldum. İpimi kestim. Çünkü artık sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi buradaki bırakmış olduğum ilmeğimi tığıma aldım. Ve buradaki birinci zincirin içerisinden şöyle başlangıç olduğu için biraz sıkı. Birinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Ve ipimi çektim. Bir tane trabzanımı yaptım. Aynı zincirin içerisine döndüm. 2 ve 3 tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. 1, 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirden tığımı geçirdim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. 1, 2 zincir atlıyorum. 3. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıra sonundaki son zincirime kadar modelimi devam ettirdim ve saydığımda 2, 4, 6, 8, 9 kez aynı modelimizi yapmış olduk. Şimdi ben çizgili bir çalışma yaptığım için burada diğer rengimin başlangıcını yapmak için hemen dibinden bir düğümleme yapıyorum. Ve daha sonrasında açık rengimle devam edeceğim. Örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen birinci boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Modelimize aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın şimdi şöyle katladığımda artık uzun parçamızı sıra sonuna kadar modelimi devam ettiriyorum. Burada ise bir üst sıranın başlangıcını yapıyorum. Renkli ya da tek renk yapıyorsanız değişiklik yapmadan ya da iki renkli yapıyorsanız ip değişikliği yapıp bir üst sıranın başlangıcını yaparak devam ediyoruz. Şimdi belli bir sıra boyunca bu şekilde modelimizi devam ettirelim. Şimdi burada istediğimiz genişliğe ulaşana kadar ördük. İstediğimiz genişlik ne kadar? İki parça halinde yapıyoruz hırkamızı. O yüzden ön parçanızı ne kadar genişlikte olsun istiyorsanız bu noktada mutlaka bir deneme yapın. Ya da ben kıyafetini oğlum evde olmayınca kıyafetin üzerine tutuyorum. Mesela şöyle katlıyorum. Bakın katladığınızda yarısı olması gerekiyor hırkanızın. Şöyle katladığımızda kol altı noktasından itibaren ölçüm yapın ve vücuduna göre ayarlama yapın. Şimdi benim ipim kalın olduğu için siz ince bir ip kullanıyorsanız burada farklı olabilir sayınız. Ama saydığımda 2, 4, 6, 8 pardon şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra boyunca modelimizi devam ettirdikten sonra küçük bir yaka boşluğu yapıyoruz.
8 sıra modelime aynı şekilde devam ettim ve küçük yaka boşluğu yapıyoruz. Şimdi bu benim tamamlamış olduğum parçam. Sizlere gösterebilmek adına bu şekilde elime aldım. Burada ne kadar boşluk bırakıyorum? Bakın 1, 2, 3 tane boşluğum var. Modeli saydığımda ise ortada 2, 4 tane modelim var. Ama dediğim gibi ben kalın bir ip ile örme işlemi yaptığım için yeterli genişlikte oldu. Şöyle yaptığımda 13 santim kadar bir açıklığım var. Buradaki uzunluğum 39 santim. 39 santimde arkada uzunluğumuz var. Burada kaç tane model yapmış oldum? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane model yaptım. Burada şu şekilde bir ayarlama yaptım. Az önce tuttuğum gibi ikiye katladığınızda öncelikle tam orta noktasını bulmanız gerekiyor. Parçanızın eşit olması gerekiyor. Bu şekilde katladık, eşitledik. Arada ne kadar boşluk olsun göz kararı bir ayarlama yaptım. Devamında ön ve arkada eşit olmuş oldu. Bakın şu şekilde eşit bir başlangıç yapmış olduk. Şimdi burada diğer parçamı elime alıyorum. Beraber başlayalım istiyorum çünkü. Şöyle açalım. Bakın tam ortasını bulduktan sonra burada alta doğru başlangıç yaptım. Tamamladım. Üzerine sadece 3 sıra boyunca gittim. Şimdi diğer tarafta beraber başlangıç yapıyoruz. Umarım bu nokta anlaşılmıştır. Şimdi burada nasıl yapıyorum? Hemen 3 tane boşluğumu atlayayım. 1, 2, 3. 4. boşluğumdan başlıyorum. Bir tane zincir çektim. İpim elimde. Sırasında benim şu anda lacivert rengim olduğu için koyu gri ile başlangıç yapıyorum. Hemen buradaki boşluktan tığımı geçirdim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Zincir çekmeden yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın. Bu şekilde arada 4 tane modelim, 3 tane boşluğumu bıraktım. Şimdi modelim aynı şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar geldim. Diğer renkteki ipimi düğümleyerek başlangıcını yaptım ve burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez alıyorum ve buradaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa döndüm. 2 ve 3 tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Devamında yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi buraya kadar geldiğimizde sonda sadece bir tane trabzan yaparak bitişimizi yapıyoruz ve tekrardan dönüş yapıyoruz. Toplamda zaten 3 sıra boyunca gitmek yeterli. Benim için yeterli. Siz de kendi ölçünüze göre ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi üzerine bir sıra daha gidip ön parçamızı da tamamlayıp geliyorum. Şimdi parçamı tamamlayıp geldim. Sizlere bahsettiğim gibi. Burada iki parçamızı tamamladıktan sonra sıra geliyor birleştirme işlemine. Ekran sığdığı kadarıyla sizlere göstermek istiyorum. Şimdi örgünüzün ön tarafı aynı ipi kullanıyorsanız çok da fark etmiyor. Çünkü yapısı gereği çok gözükmüyor ama şu şekilde ilmeklerimizden ayırt edebildiğimiz kadarıyla örgümün ön tarafına şöyle çevirdim. Bakın bu benim bir tane parçam. İkinci parçam. Yine aynı şekilde katladım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Dikme işlemi yapacağız. İpim bittiği için ben yine benzer bir renkte bir ip ile dikme işlemi yapacağım. Ama hala ipiniz varsa aynı ip ile dikme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şuradan koldaki lastikten, örgünüzün ön tarafından ya da iç tarafından fark etmiyor. Lastikten bir başlangıç yapıyoruz. Ve karşılıklı dikme işlemi yapıyorum. Eşit bir şekilde dikmemiz önemli bu noktada. Buradan başladık. Devamında kol altı noktasına kadar ve devamında uca kadar dikiyoruz gövdeyi. Daha sonra diğer parçamı da aynı şekilde dikip geliyorum ve arkadaki, bakın şurası arka kısmımız bizim. Buradan başlangıç yapıp dümdüz bir şekilde dikerek birleştirmesini yapıyorum. Ve bakın sizlere bahsettiğim gibi birleştirme işlemimi tamamladım. Geldim. Gayet güzel oldu. Şimdi bu noktada lastik yapacağız. Sadece hırkamın
alt kısmına lastik yapmayı düşünüyorum. Aynı koldaki lastikten yapabilmek adına örme işlemi esnasında birleştirerek yapmayacağım. Sadece buraya dikerek sabitlemesini yapacağım. Kolda nasıl yaptıysak o şekilde yapıyoruz. Hemen beraber bir başlangıç yapalım. Elimde sadece açık rengim kaldığı için açık renk ile başlangıç yapıp devamında birleştirme işleminden sonra tüm kenarın trabzan giderek hırkamızı tamamlayacağız. Şimdi burada şöyle bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Devam ettim. 2, 3, 4, 5 tane zincir. 5. zinciri parmağımla tuttum. Bir tane daha zincir çektim. Döndüm 5. zincirime. Bir tane sık iğne yaptım. Yandaki zincirin içerisine geldim. Sık iğne. Yandaki zincirin içerisine geldim. Sık iğne. Ve bu şekilde devam ediyorum. Son zincirime geldiğimde de bir tane sık iğne yaptım. Şimdi başlangıçtaki bir zincirimiz dönüşümüzle beraber 6 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki değil, bir sonraki sık iğnenin arka dalından tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki sık iğneye geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki sık iğneye geldim. Bir tane sık iğne şeklinde devam ediyorum. Ve sondaki zincirimin tepesine de bir tane sık iğnemi yaptım. Örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne şeklinde devam ediyorum. Dediğim gibi koldaki lastiğin aynısını yapıyoruz. Burada sizin gövde genişliğiniz önemli. Hırkaya ölçüm yaparak aynı ölçüde ulaşana kadar devam edelim. İstediğiniz boyuta ulaştıktan sonra bir tane zincir çekerek ipimizi biraz uzun kesiyoruz dikme payı bırakmak için. Şöyle. Tamam. Şimdi burada uygun iğneye ipimizi takalım. Ve dikerek sabitlemesini yapacağız hırkamızı. Hemen şöyle ön tarafına olacak şekilde bir başlangıç yapıyoruz. Köşeden dikmeye başladım. İğnenizi geçirebildiğiniz her boşluktan eşit gelecek şekilde dikme işlemi yapıyoruz. Diğer kenar ucumuza kadar. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi lastiğin dikme işlemini tamamlayıp geldim. Sıra geldi tüm etrafını trabzan giderek tamamlamaya. Hemen şöyle tığımı ortasına yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Buradaki şöyle tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Buradaki ilk boşluktan, bakın lastikteki ilk boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek yarım trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincire geliyorum. Bir tane yarım trabzan. Yandaki zincire geldim. Yarım trabzan. Şu an aynı renkte olduğu için tam net göremiyorsunuz. Bu şekilde yarım trabzan yaparak lastik kısmında devam ediyorum. Ve sonrasında buradaki her trabzan tepesine bir tane yarım trabzan yaparak devam ediyoruz. Bakın. Şuradaki boyun oyuntusu yapmış olduğum noktaya kadar devam ediyorum. Üst noktamıza geldiğimizde trabzan tepesine bir tane yarım trabzan yaptım. Dönüş için aynı boşluğa dönerek bir tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane trabzan. Daha sonra yatay trabzanın boşluğundan tığımı geçirdim. 2 tane yarım trabzan yaparak geçişimi sağladım. Buradaki boşluğuma geldim. Şöyle iplerimi de bir yandan tutarak gizlemeye çalışıyorum. 1, 2 tane yarım trabzan. Yandaki yatay trabzan boşluğuma geldim. 1, 2 tane yarım trabzan. Daha sonrasında üste doğru dönüş yapıyoruz. Buradaki birinci trabzan tepesine geldim. Bir tane yarım trabzan. Yandaki trabzan tepesine geldim. Bir tane trabzan yaparak üste doğru geçişimi yaptım.
Şimdi devam ediyorum. Her trabzanın tepesine bir tane yarım trabzan yapmaya. Şimdi devam ettim ve diğer ön parçamızı önüne doğru dönüşümüzü yapıyoruz. İlk trabzan tepesine bir tane yarım trabzan yaparak geçişimi yaptım. Ve devamında yine aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi ön gövde kısmıma doğru dönüş yaparken burada yatay trabzanları gördüğümde aynı diğer kenarda yapmış olduğum gibi ikişer tane yarım trabzan yaparak dönüşümü sağlıyorum. En son tepe noktamıza geldiğimizde ilk trabzanın tepesine ise iki tane yarım trabzan yaparak dönüşümü sağlıyorum. Bakın diğer kenar için. Burada ise lastiğe kadar aynı şekilde yarım trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Ve sizlere bahsettiğim gibi tüm kenar boyunca giderek tamamlamış oldum hırkamızı. Gayet güzel oldu. Çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.